Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu ana kuzusu ipinden patiğimizi yapacağız. Alt tarafı normal bebe ipiyle ördüm. Aynı tonlarda olan. Üst tarafı da bu şekilde bot gibi tamamladım ana kuzusu ipiyle. Şimdi arkadaşlar patiğimizin bir tanesini ben yaptım. Bir tanesini de sizlerle beraber yapacağız. Ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Patiğimiz alt kısmından başlıyoruz patiğimize. Daha sonra topuk ve burun için artırmalarımız var. Artırmaları tamamlıyoruz. Bir miktar örüyoruz. Daha sonra eksiltmelerimizi yapıyoruz. Sonra da ana kuzusu ipimize geçip tabi yine şiş numaramızı değiştiriyoruz ve eksiltme yapıyoruz biraz. Daha sonra patiğimizi bir miktar örüp tamamlıyoruz. Şimdi ben kartopu kullandım. Yine kartopunun bebe ipi, kartopu baby one. Kartopu ipimle 4 numaralı şişle öreceğim arkadaşlar. Şimdi ben normal düz şişime ilmek atmıştım. Bunu misinalı şişime geçireceğim ki örmek daha kolay olsun. Şimdi toplamda 35 ilmek attım ve bir sıra döndüm. Haroşa olarak örgümü ördüm. Şimdi arkadaşlar bu sırada artık artırmalarımıza direktmen başlıyoruz. Bakın bu şekilde bir diş haroşa olarak görünüyor. Şimdi örgümüze başlıyoruz. 4 numaralı şişimizle. Evet. İlk önce ilk ilmeğimi alıyorum ve bir tane gizli artırma yapıyorum. Evet, bir ilmek aldım, bir tane artırma yaptım, 16 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek örüyorum ortada, tekrardan bir tane daha gizli artırma yapıyorum. Şimdi tekrar 16 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Bakın bir ilmeğimiz var. En başta da bir ilmek örüp artırmıştık. Bir ilmeğimiz kaldı. Tekrardan bir artırma yapıyoruz. Ve son ilmeğimizi de örerek ilk artırma sıramızı bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet. Başta bir ilmek ördük. Bir artırdık. 16 ilmek ördük. Bir tane gizli artırma yaptık tekrar. Sonra bir tane ilmek ördük ve tekrar bir tane gizli artırma yaptık. Sonra yine 16 ilmek ördük. Bir ilmeğimiz kaldı. Bir tane daha artırma yapıp ve son ilmeğimizi de örüp bitirdik. Yani toplamda bir burada, 2 tane burada, 3, bir tane de burada, toplamda 4 ilmek artırmış olduk. Şimdi birinci sıramızı, artırma sıramızı tamamladık ve arka yüzde bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Evet,
ilk ilmeğimi örmeden aldım ve bu artırmış olduğum ilmeklerle beraber bütün ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Diğer videolarda da söylediğim gibi ben haroşa örgüyü düz ilmeklerden oluşturuyorum. Siz ters örgülerle haroşayı yapıyor olabilirsiniz. O sebeple kafanız karışmasın. Yani haroşa örgüyü nasıl yapıyorsanız o şekilde haroşa örgünüzü örmeye devam edebilirsiniz. Evet. Bu şekilde arka sırada hiçbir artırma veya eksiltme yapmıyoruz. Artırdığımız ilmeklerle beraber bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Evet. Ve son ilmeğimizi de ördük ve arka sıramızı da tamamladık. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve ikinci artırma sıramızı yapacağız. Şimdi bir önceki sırada ilk artırma sıramızda bir ilmek örmüştük. Bu sefer 2 ilmek örüyoruz. 1 ve 2. Şimdi bir tane artırma yapıyoruz. Gizli artırma ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 ilmeğimizi ördük. Bir tane gizli artırma yapıyoruz ve bir önceki sırada bir sağından bir solundan artırmıştık ortadaki ilmeğimizin. O yüzden 3 ilmeğe çıktı. Şimdi bir tane gizli artırmamı yaptım ve ortada 3 ilmek örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane gizli artırma yapıyorum tekrardan 16 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 ilmeğimi ördüm. Bakın 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan bir artırma ve 2 ilmeğimi de örüp bu şekilde ikinci artırma sıramı da tamamlamış oldum. Evet, dönüyorum. Örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine arka yüzden hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim ve ön sırada 3. artırma sırasında tekrar sizlerle beraber örmeye devam edeceğiz. Evet, ben 3. artırma sırama geldim. Yani arka sırayı haroşa ilmeklerle ördüm. Şimdi 3. artırma sıramızdayız ve baştan 3 ilmek öreceğiz. 1 2 ve 3. Evet, 3 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 ilmeğimi ördüm. Bir tane artırıyorum ve bir önceki sırada arada 3 ilmek örmüştük. Sağından solundan birer tane ilmek artırmıştık. O yüzden ilmeklerimiz, ortadaki ilmeklerimiz 5'e çıktı. Bir tane gizli artırmam yaptıktan sonra 5 ilmek örüyorum. 1
2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir tane daha gizli artırma yapıyorum. Ve tekrardan 16 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 3 ilmeğim kaldı. Bir tane gizli artırma yapıyorum ve 3 ilmeğimi de örüyorum. Böylelikle 3 artırma sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi arka sırada yine bütün ilmekleri haroşa olarak öreceğim. 4. artırma sıramıza geldiğimizde arkadaşlar baştan 4 ilmek öreceğim. Bir tane artıracağım. 16 ilmek öreceğim. Bir tane artıracağım ve ortada 7 ilmek örüp bir tane daha artırma yapacağım. Sonra 16 ilmeğimi öreceğim. Bir tane artırma yapacağım ve 4 ilmeğim kalmış olacak. 4 ilmeğimi de örüp 4. sırayı tamamlayacağım. Arkayı yine haroşa öreceğim ve 5. artırma sırama geldiğimde 5 ilmek öreceğim. Bir tane artırma yapacağım. 16 ilmek öreceğim. Bir tane artırma yapacağım ve bu sefer arada 9 ilmek öreceğim. Bir tane daha artırma yapacağım. Tekrar 16 ilmek öreceğim. Bir tane artırma yapacağım ve 5 ilmeğim kalacak. 5 ilmeğimi de örüp 5. sıramı tamamlayacağım. Arka sırayı haroşa örgülerle tamamlayıp ön sıraya geldiğimde hep beraber örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yani toplamda 5 artırma sırası artış yapmış olacağız. Şimdi ben artışlarımı yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Ben artırmalarımı tamamladım. 5 tane artırma sırasını tamamladım. Şimdi artık toplamda 55 ilmeğimiz var şişimizde. Şimdi şöyle sayalım. 2, 4, 6 sıra haroşamız olmuş oldu. 2, 4 ve 6 sıra haroşamız oldu. Şimdi artık arkadaşlar 4 sıra boyunca 4 sıra haroşa yapacağız. Ve o 4 sıra haroşada hiçbir artırma veya eksiltme yapmayacağız. Düz bir şekilde 4 sıra haroşa örgü olarak örelim. Gelelim. Şu şekilde biz burada artışlarımızı yaptık. 4 sırada düz bir şekilde hiç artırma veya eksiltme yapmadan 55 ilmeğimizi öreceğiz. Ondan sonra burun kısmı için, şuradaki burun kısmı için eksiltmelerimize başlayacağız. Şimdi ben 4 sıra haroşamı örüp o zaman o şekilde geleceğim. Sonra eksiltmelerimizi beraber yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, ben 4 sıra haroşamı da ördüm. Toplamda 10 sıra haroşamız olmuş oldu saydığımızda 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi artık ayrımlarımıza geçeceğiz ve ilmeklerimizi eksiltmeye başlayacağız. Şimdi ayrımlarımızı nasıl yapıyoruz? 22 ilmek bu tarafta, 22 ilmek bu tarafta ve 11 ilmek de ortada olmak üzere ayrımlarımızı yapıyoruz. Şimdi hep beraber başlayalım. İlk ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmek bu tarafımız için, 11 ilmek de orta için örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. Evet, bu tarafta da 22 ilmeğimiz kaldı. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz arka yüzüne. Burada hiçbir işlem yapmadık. Eksiltme işlemi. Şimdi bu ortadaki 11 ilmeğimizi arka tarafta ters örgü, ön tarafta düz örgü olarak öreceğiz. Bakın, ön tarafı düz oluşması için arka tarafta ters ve ön tarafta düz olarak öreceğiz. Şimdi başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şimdi 11 ile 12, yani bu 11 ilmek ortanın ilmeği, bu tarafta da 22 ilmek var. Teker teker buralardan eksiltme yapacağız. Şimdi 11. ilmeğimle buradaki yan taraftaki ilmeğimi bir alacağım. Yalnız ters örgü örer şekilde eksiltmemi yapıyorum. Bu iki ilmeğimi bakın bir aldım. Bir tane eksiltmiş oldum. Şimdi çeviriyorum örgümü. Bu kenardan bir ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi örgümün ön yüzünde olduğumuz için düz ilmeklerle öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın, 11 ile 12. ilmeği ön tarafta olduğumuz için düz örgü örer şekilde kesim yapıyoruz. Bir ilmek de bu taraftan eksiltmiş olduk. Şimdi örgümüzü tekrardan çeviriyoruz. Yani bu şekilde döndüre döndüre örüyoruz örgümüzü. Orta taraftan örüyoruz. Yan taraflardan da eksiltme yapıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi aldım ve ters örgülerle devam ediyorum. Orta ilmeklerimi, 11 ilmeğimi. Evet, bakın, 11. ilmeğim ve 12. ilmeğim, 2 ilmeği bir alıyorum ve bir tane daha eksiltme yapmış oluyorum. Çevirdim. Yine örgümün ön yüzündeyim. Yine her zamanki gibi baş ilmekleri hep örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın, 11 ile 12'yi bir alıyoruz. Evet, o taraftan da eksiltme yapmış olduk. Bu şekilde yan taraflardan eksiltmelerimizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, yanlara 22'şer ilmek bırakmıştık. O 22 ilmekten 13 ilmek kalana kadar eksiltme işlemimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet, tekrardan burada ters örgü örerek bir eksiltme daha yaptım. Evet, şimdi göstereyim bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. 19 ilmeğimiz kalmış. Bu ilmekler 13 ilmek kalana kadar eksiltmemizi yapıyoruz. Bu tarafta da 13 ilmek kalacak. Bu tarafta da 13 ilmek kalacak. Eksiltmelerimizi gösterdiğimiz şekilde yapalım. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim bu tarafta 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Evet, başlangıç tarafta 13 ilmeğim kaldı. Arka taraftan eksiltmemi yapmıştım. Şimdi son olarak diğer taraftan da eksiltmemi yapıp eksiltmelerimi bitirmiş olacağım. Düz örgülerle ön kısmımı örüyorum.
Evet, yan kısımda bu tarafta 14 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son eksiltmemi de yapıyorum. Ve iki tarafta da 13 ilmek kalmış oldu. Örgümü bu şekilde devam ediyorum. Artık eksiltmelerimiz bitti. Evet. Şimdi şişimde toplamda 37 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bakın burun kısmımızı da çok düzgün bir şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi arka sıramızı da haroşa örgüleri haroşa olarak örüyoruz. Orta kısımdaki 11 ilmeğimizi de ters örgü olarak örelim. Örgümüzün arka yüzünü örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ve 13 ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ilmeğimi ters ördüm. Ve diğer 13 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi artık ana kuzusu ipimize geçiş yapacağız. Evet, hemen ipimi alıyorum. Evet. İpimi aldım. Şimdi buraya bağlayacağım. Şu ipimi keseyim. Buraya ipimi bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar normalde bebe ipini örerken 4 numaralı şiş kullanmıştım. Şimdi artık 4,5 numaralı şişime geçiş yapacağım. Ve 37 ilmeğim vardı. Toplamda 8 ilmek eksilterek 29 ilmeğe düşüreceğim buradaki ilmeklerimi. Bunun sebebi de bu ana kuzusu ipimizin birazcık daha kalın olması. Yani bebe ipinden kalın olduğu için arkadaşlar, hem kalın şişe bir tık daha üst şişe geçiyoruz, hem de ilmeklerimizi azaltıyoruz. İlmeklerimizi azaltmadan örmeye devam edersek bu kısmı çok geniş durur. Yani hoş durmaz. O yüzden 8 tane ilmeğimizi eksiltiyoruz. Ve ben 4,5 numaralı şişime geçiş yapıyorum. Şöyle göstereyim. 4,5 numaralı misinalı şişim olmadığı için normal şişe geçireceğim. Hiç fark etmez misinalı ya da normal şiş. Şimdi ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Evet. Şimdi 8 ilmeğimi toplamda eksilteceğim. Aralardan yani sayı hiç mühim değil, hiç önemli değil. Aralardan sadece 8 ilmek eksilteceğim. Şimdi bir tane eksiltmiş oldum. 1, 2, aralığı hiç mühim değil. 3, 4, 5, 6,
6 7 ve de son eksiltmemi yapıyorum. 8. Şimdi şişimizdeki ilmeklerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ve 29. Evet. Şimdi arkadaşlar örgümüze artık bu 29 ilmekle devam edeceğiz. Peki bu 29 ilmeği ne kadar öreceğiz? Şimdi daha önceki videolarımda ana kuzusu ipinden hırka yapmıştım. Bir de yelek yapmıştım. Onlarda da söylemiştim. Ana kuzusu ipini örerken sıra kullanamıyoruz arkadaşlar. Çünkü ipin yapısından dolayı ördüğünüz sıraları göremiyorsunuz, sayamıyorsunuz. O yüzden ana kuzusu ipiyle örgü yaparken hep santim kullanıyoruz. Evet, bakalım kaç santim örmüşüz. Buradan baktığımızda 6,5-7 santim civarı örmüşüz. Yani şu üst kısmı hesaplıyoruz sadece. 6,5-7 santim aralığında örüyoruz. Evet arkadaşlar, bu dediğim gibi bu 29 ilmeği artık diğer patiğimizle aynı boyuta gelene kadar ister santim olarak ölçün, ister ördüğünüzde patiğinizin üzerine koyarak ölçün. Artık bir de şu var, ben mesela bu kısmı 6,5-7 santim civarı örmüşüm. Siz biraz daha uzun da tutabilirsiniz. O hiç problem değil. Sadece boyutlarının eşit olması lazım. Şimdi ben bu 29 ilmeğimi buradaki patiğimin boyutuna gelene kadar öreceğim ve geleceğim. Daha sonra bitişini göstereceğim ve dikişlerini de hep beraber tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben patiğimi tamamladım. Ölçtüğümde bakın 6,5 santim oluyor. Şimdi artık kesme işlemini yapacağız. Aynı diğer iplerde nasıl kesme işlemi yapıyorsak aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. Diğer ilmeğimi örüyorum ve arkadaki ipimi üzerinden geçiriyorum. Bakın tek ilmeğe düştü. İpimi ördüm, üzerinden geçiriyorum. Yakından gösteriyorum ki kolay anlaşılsın diye ipimi örüyorum. Arkadaki ilmeğimi diğer öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde kesme işlemini böyle yapıyorum arkadaşlar. Çok sıkı bir kesme işlemi yapmayın ki büzüşük durmasın uç kısmı. Büzüşürse bebeğinizin bacaklarını rahatsız edebilir. O yüzden biraz hafiften bolcana yapıyoruz. Evet. Farklı şekillerde de kesme işlemi yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Nasıl kesme işlemini yapıyorsanız. Ben bu şekilde örerek kapatma tekniğiyle tamamlıyorum.
Çok kolay bir patik arkadaşlar. Herkesin çok kolaylıkla rahat bir şekilde yapabileceği bir patik modeli. Bir saatte, bilemediniz 2 saatte çok kolay örebilirsiniz. Evet. Bir önceki videomda ana kuzusu ipinden hırka yapmıştım. Ona takım olsun diye bu şekilde böyle bir patik çalışması yapmak istedim. Daha önceki videolarımda yine aynı ipten yelek yapılışını anlatmıştım. O tabi biraz altlarda kaldı. Ve yine ana kuzusu ipinden battaniye yapılışının videosu var kanalımda. Oradan o yeleğin yapılışına, battaniyenin yapılışına ve hırkanın yapılışına kanalımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde patiğimizi de tamamlamış oluyoruz. Evet. Kesimimizi tamamladık. Buradan şöyle bir zincir çekiyorum ve iyice sıkıştırıyorum. Ve ipimi biraz geniş tutarak kestim. Çünkü dikişini yapacağız birazdan. Evet. Bakın. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şişlerimizi kaldıralım. Ve dikişimizi yapalım. Şimdi ben iğnemi aldım. Patiğimi çeviriyorum. Ve uzunca bıraktığım ipimi büyük bir yün iğnesiyle ya da etemen iğnesiyle kolay dikiş yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde geçirdim. Şimdi tabi patiğimizi tersine çevirdim. Ters tarafında, arka tarafında dikişini yapacağız. Şimdi ilk önce uç kısımdan bir sabitliyorum. Evet, sonra patiğimizin kenar noktalarından birleştiriyorum. Yani daha önce de bahsettim, bu iplerle biraz yani görünmediği için zor oluyor diye. O yüzden rastgele bunda hani dikiyoruz. Bir sırası yok yani, bu şekilde. Düzgün dikmeye gayret edelim ve şurayı çok böyle ipi çekmeyelim ki sıkı olmasın. Çok sıkı olursa yine dikiş yerleri bebeğinizi bacak kısmını rahatsız edebilir. O yüzden biraz rahat bırakıyorum. Evet. Bu şekilde patiğimizin şimdi bu kısmını diktik. Ben diğer kısmını da bu kendi ipiyle dikişini yapacağım. Buradan şöyle birazcık düğüm atalım, sabitleyelim. Evet, şöyle içinden de rastgele bir iki defa yürüteceğim çünkü açılmasın. Gerçi bu ipler çok kolay kolay açılan ipler değil ama bu şekilde buradan kesiyorum. Şimdi şurada birleştirme yaparken bağladığımız ipler vardı. Onları da birazcık şöyle kısaltayım. İnce düğüm yapmıştım zaten. Şimdi arkadaşlar şu kısım için iğnemi
ipimi takacağım. Ben hem patiğimizin alt tarafı için hem üst tarafı için aynı tonlarda ip tercih ettim. Hırkama da dediğim gibi takım olması açısından. Siz arkadaşlar farklı renkler de tercih edebilirsiniz. Alt tarafını farklı, üst tarafını farklı yapabilirsiniz. Öyle de çok hoş olur patiğiniz. Ben dediğim gibi hırkaya takım olması için bu şekilde tercih ettim. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle karşılıklı ilmeklerimiz var. Bu şekilde geçirdiğim ilmeğimizin içinden ve ilmeğimizin çıkmaması için bakın burada düğüm yapmıştım ya, iğnemi bu iplerin ortasından geçiriyorum. Evet. Daha sonra bu şekilde karşılıklı bakın aralarından ilmeklerimin geçiyorum. Bu şekilde çapraz olacak şekilde. Bakın. Evet. Patiğimizin dikişini bu şekilde yapıyoruz. Böyle yaptığımız zaman daha düzgün bir dikiş elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu görüntü, düz görüntü, ilmeklerimizi ilk ilmeğimi örmeden aldığım için bu şekilde düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi bu ipimi geriye alıyorum ve buralardan dikişime devam ediyorum. Evet. Bu şekilde patiğimizi de tamamlamış oluyoruz. Bu yapmış olduğum ürünlerimi birkaç ilmek Instagram sayfamda da yayınlıyorum arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz. Instagram sayfamı da takibe alabilirsiniz. Evet. Bu şekilde dikişimizi tamamladık. Şimdi bu ipimi buradan ilmeklerin arasından yürütüyorum ve kesiyorum. Şimdi burada fazlalık ipim vardı. Onu da şuralardan yürütüp yine ilmek aralarından gizliyorum. Ve etrafta ip kalıntısı olmamış oluyor. Evet. Patiğimi çeviriyorum. Evet. Bu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle ikisini bir göstereyim. Evet, çok şirin ve cici bir patik elde etmiş olduk. Patiğimizin boyutu 9 aydan itibaren rahatlıkla kullanılabilir bir boyuttadır. Zaten arkadaşlar örgüler kullandıkça daha da kullandıkça, yıkandıkça genişler. O yüzden yani 9 aylık bebekleriniz için kullanabilirsiniz. Büyüdükçe de yani sadece 9 ayla da sınırlı değil, yani 1 yaşa, 18 aya, hatta 24 aya bile kadar bile kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde genişliyor zaten. O yüzden uzun süreli kullanım yapabilirsiniz rahatlıkla. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz sorularınız olursa arkadaşlar yine yorum kısmından yazarsanız sizlere cevap vermeye çalışıyorum da. Dediğim gibi birkaç ilmek Instagram sayfam var. Orada da yapmış olduğum ürünleri paylaşıyorum. Oradan da benimle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız bu şekilde. Bir dahaki videolarda, diğer projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.